Takla dönüş bir yüzme müsabakasında sporcuya avantaj sağlayan ve her yüzücünün mutlaka en iyi şekilde öğrenmek zorunda olduğu bir beceridir. Bu beceri iki bölüme ayırarak takla ve dönüş şeklinde ele almak daha yararlı olacaktır. Önce su içerisinde takla atma öğrenilmeli ve sonrasında dönüş çalışması yapılmalıdır. Bu videomuzda en yaygın olan crawl yani serbest stil yüzmede kullanılan takla ve dönüş çalışması anlatılacak. Bu videodan sonra yakın gelecekte diğer yüzme stilleri ile ilgili takla dönüş çalışmaları içeren videolar oynatma listesine dahil edilecek. Takipte kalın. Takla çalışması ile ilgili olarak birkaç adet önemli püf nokta mevcuttur. Bunları dikkatli dinleyip sabırla uygulamanızı tavsiye ederim. İlk aşamada su içerisinde sadece kollarınızın yardımıyla kendi ekseninizde dönme uygulaması yapmalısınız. Öncelikle mümkün olduğunca yuvarlak bir pozisyon elde edilmeli. Tüm vücudunuzu adeta bir tekerlek gibi şekillendirerek sudaki sürtünme katsayısını azaltmalı ve dönüşü kolaylaştırmalısınız. Yüzünüz ve dizlerinizi karnınıza doğru yaklaştırın. Ayak topuklarınız da kalçanıza doğru yaklaşmalıdır. Doğru vücut pozisyonunu elde ettikten sonra kollarınızı yanlar açıp birbirlerine simetrik olarak çalışacak hale getirmelisiniz. Sağ kol saat yönünde. Sol kol ise saatin tersi yönünde çalışır. Yani her iki kol geriye doğru çalışır. Bu aşamada el ve kollarınızın yardımıyla suda geriye doğru daire çizmeye çalışmalısınız. Doğal olarak su kollarınıza karşı bir direnç gösterecektir. Bu direnci yenmeye çalışmalısınız. Hareketi doğru uygularsanız vücudunuzun kendi ekseninde dönmeye başladığını görebilirsiniz. Şayet vücudunuz dönemiyorsa ya el ve kollarınız ile suyu iyi kullanamıyorsunuzdur ya da simit pozisyonunuzu bozmuşsunuz demektir. Şayet her şey yolunda gidiyorsa dönüş başlayacaktır ve bu aşamada takla bitene kadar burnunuzdan sürekli olarak hava boşaltmalısınız. Aksi halde burnunuzdan çok ciddi oranda su kaçar ve sizi rahatsız eder. Öyle ki o gün artık çalışma yapamayacak hale bile gelebilirsiniz. Bu aşamada burun tıkacı kullanabilir miyim diye soranlar olacaktır. Burun tıkacı ile ilgili fikrimi paylaştım. Başka bir videonun kanalın oynatma listesinde olduğunu hatırlatmak isterim. Çalışmamıza dönecek olursak doğru kol hareketi yapıp burundan da nefes vererek su kaçmasını engelleyebildiğinizi ve böylece taklayı gerçekleştirdiğinizi kabul edelim. Önceleri sadece tek bir takla atmanızı öneririm. Üst üste iki takla atmayın. Zira iç kulağınızdaki sıvının hareketi sebebiyle denge merkezinizde bozulmalar olacaktır. Yani dengeniz bozulacaktır. Hatta mide bulantısı yaşamanız kaçınılmazdır. Takla çalışmasından sonra artık dönüş denemelerine başlayabilirsiniz. Öncelikle duvardan uzak bir ortamda dönüş denemelerini yapmanızı tavsiye ederim. Zira yarış sırasında yüzücüler zaman kazanmak için dönüşlerini hızlı yapmak adına bacaklarını adeta kamçı gibi hızlı savururlar. Bu çok önemlidir. Siz de dönüşün sonuna doğru ayak tabanlarınızı suya vurma yetisini kazanmalısınız. Çünkü bu vuruş sayesinde duvardan destek alıp yarışa avantaj kazanarak devam edebileceksiniz. İşte bu sebeple önceleri havuz kıyısından uzak bir noktada çalışın. Aksi halde ayaklarınızı havuz duvarına çarpıp sakatlanabilirsiniz. Takla dönüşe iyice hakim olduktan ve yön duygunuzu kaybetmediğinize emin olduktan sonra nizami yarış dönüşünü deneyebilirsiniz. Acele etmeyin. Çünkü takla dönüş göründüğü kadar kolay değildir maalesef. Bu süreç zarfında takla dönüş çalışırken bir eğitmenden veya arkadaşınızdan destek de alabilirsiniz. Bu destek sayesinde öğrenme süreciniz kısalır. Şayet çevrenizde destek alabileceğiniz biri yoksa bu işi kendiniz duvardan destek alarak yapabilirsiniz. Son olarak önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Videonun başında gösterdiğimiz temel takla çalışması ile son aşamada anlatılan yarış dönüşü çalışması arasında belirli farklar vardır. Temelde bulunduğunuz yerde geriye kol yardımı ile dönüş yaparken müsabaka sırasında yapılan taklada buna gerek kalmaz. Son kulacınızı attıktan sonra direkt olarak taklaya geçebilirsiniz. Çünkü bunun için yeteri kadar hızınız zaten mevcut demektir. Özetlemem gerekirse serbest stil yüzerken duvara yaklaştığınızda yüzme ritminizi bozmadan potansiyel hızınız sayesinde takla dönüş yapabilirsiniz. Size bir de püf nokta verelim. Yarış dönüşünde taklayı bitirirken ayaklarınızı duvara yan basın. Böylece yüzme pozisyonunuzu tekrar kazanmanız daha kolay olacaktır.
Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerden gelen isteklere göre videolar yapmaya gayret ediyoruz. Siz de yüzme konusundaki sorularınızın cevaplarını oynatma listesindeki videoların içerisinde veya yorumlarda bulabilirsiniz. Yayınlanacak olan videolardan haberdar olmak isterseniz de kanala abone olabilirsiniz. Unutmayalım, bilgi ve sevgi paylaşarak artarmış.